Değerli meslektaşlarım, bugün mekanize tünelciliğin mühendislik zirvesi olan TBM'in anatomisini, yani o devasa çelik gövdenin altındaki karmaşık sistemleri en ince ayrıntısına kadar ameliyat masasına yatırıyoruz. Bir TBM sadece bir kazı makinesi değil, yerin yüzlerce metre altında kendi enerjisini yöneten, lojistiğini sağlayan ve zeminle her saniye mücadele eden hareketli bir fabrikadır. Bu videoda kesici kafadaki disklerin metalurjisinden, ana rulmanın sızdırmazlık teknolojisine ve backup ünitelerindeki yaşam destek sistemlerine kadar her şeyi konuşacağız. İlk durağımız Cutterhead, yani kesici kafa. Burası tünelin cephesidir. Tasarımı tamamen karşılaşılacak jeolojinin sertliğine, aşındırıcılığına ve su basıncına göre optimize edilir. Kafa üzerinde kayayı parçalayan 17-19 inçlik yüksek karbonlu çelik diskler bulunur. Bu diskler kaya yüzeyinde chipping etkisi yaratarak parçalanmayı sağlar. Yumuşak zeminde ise knife dediğimiz bıçaklar ve scraperlar devreye girer. Malzemeyi bir kova gibi toplayıp iç odadaki konveyöre veya pompa girişine yönlendirirler. Şimdi makinenin güç merkezine, main drive ünitesine giriyoruz. Burada devasa elektrikli veya hidrolik motorlar kafayı döndürmek için muazzam bir tork üretir. Üretilen bu tork main bearing, yani ana rulman üzerinden kafaya iletilir. Bu parça hem eksenel hem de radyal yükleri taşıyan makinenin en hassas mühendislik harikasıdır. Ana rulmanın ömrü sızdırmazlık elemanları olan lipsizlerin sağlamlığına bağlıdır. İçeriye girecek bir damla çamur milyon dolarlık bir duruşa sebep olabilir. Makineyi dış etkilerden koruyan shield, yani kalkan yapısı genellikle yüksek mukavemetli çelikten üretilir ve zeminin aşırı basıncına karşı personeli korur. Kalkanın hemen arkasında tünel kaplamasını oluşturan erektör kolunu görürüz. Bu robotik sistem segmentleri milimetrik hassasiyetle vakumlayarak yerlerine yerleştirir. Erektörün hassas hareketi segmentlerin birbirine tam oturmasını ve tünel geometrisinin bozulmamasını sağlar. Bu işlem kazı döngüsünün en kritik aşamalarından biridir. Ve gelelim makinenin bitmek bilmeyen lojistik merkezi olan backup ünitelerine. Genellikle 150-200 metre uzunluğunda olan bu vagonlar dizisi tünelin yaşam damarıdır. Backup üzerinde elektrik trafoları, havalandırma fanları, enjeksiyon pompaları ve kontrol merkezleri gibi tüm destek sistemleri modüler bir yapıda dizilmiştir. Bu vagonlar makinenin ilerleyişiyle birlikte raylar üzerinde senkronize bir şekilde hareket eder. Her bir gantry farklı bir mühendislik disiplinine ev sahipliği yapar. Kazılan malzeme konveyör bant sistemiyle backup üzerinden tahliye edilir. Bu bantlar dakikada tonlarca pasayı tünel dışına taşıyabilecek kapasitededir. Bir TBM'in enerji ihtiyacı muazzamdır. Yaklaşık 10 megawatt güç tüketir. Bu da makineye giden kabloların ve trafoların neden bu kadar devasa olduğunu açıklar. Enerji yönetimi, soğutma sistemlerinden aydınlatmaya, itici silindirlerden kesici kafaya kadar tüm sistemlerin sürekliliği için hayati bir öneme sahiptir. Kontrol kabinine geçtiğimizde operatörün onlarca ekran üzerinden binlerce sensör verisini anlık olarak takip ettiğini görürüz. PLC sistemleri tüm süreci denetler. Navigasyon sistemleri tünel rotasından sapmamak için lazerler ve jiroskoplar kullanır. YMT gibi yazılımlar makinenin konumunu milimetrik olarak ekrana yansıtır. Eğer bir sapma olursa operatör itici silindirlerin basınçlarını asimetrik olarak ayarlayarak makineye yeni bir yön verir ve rotayı düzeltir. Plenum, yani kazı odası, kalkanın en önündeki basınçlı bölgedir. Burada zemin basıncı ile makine basıncı arasında hassas bir denge kurulması şarttır. EPB makinelerinde bu denge screw konveyör, yani vida konveyörün devir hızıyla ayarlanır. Vida ne kadar hızlı dönerse odadaki basınç o oranda düşer. Slurry makinelerde ise bu denge hava yastıkları ve bentonit pompalarıyla sağlanır. Bu sistem özellikle yüksek su basıncı olan gevşek zeminlerde rakipsizdir. Segmentlerin birleşme yerlerindeki gasket, yani EPDM contalar
yüksek su basıncı altında bile tünelin içine bir damla su girmesini engeller. Kalkanın kuyruk kısmındaki fırça mühürler araya basılan özel gres sayesinde tünel boşluğuna basılan harcın makine içine sızmasını önler. Grout yani enjeksiyon sistemi segment yerleştirildikten hemen sonra oluşan boşluğu doldurarak zeminin oturmasını engeller ve tünel halkasını sabitler. Makine üzerinde bulunan prop drill sistemleri önümüzdeki 30-50 metrelik alanı önceden delerek jeolojik sürprizlere karşı bizi uyarır. Beklenmedik bir su damarı veya boşluk tespit edildiğinde bu sondaj deliklerinden kimyasal reçineler basılarak zemin önceden iyileştirilebilir. Güvenlik konusunda yaşam odası hayati önem taşır. Olası bir göçük veya yangında personel bu odaya sığınarak hayatta kalır. Yaşam odasının içinde bağımsız oksijen tüpleri, karbondioksit tutucular, su ve haberleşme sistemleri 24 saat boyunca kesintisiz hizmet verir. Chiller dediğimiz soğutma üniteleri kesici kafa ve motorlardan gelen devasa ısıyı bertaraf ederek sistemin aşırı ısınmasını ve durmasını engeller. Soğutma suyu devri daimi tünel boyunca uzanan borularla sağlanır. Bu sistem bozulursa motorların sargıları dakikalar içinde yanabilir. Otomatik gresleme sistemleri ana rulman ve kafa contalarını sürekli yağlayarak sürtünmeyi minimize eder ve aşınmayı geciktirir. Gres basıncındaki en küçük düşüş sistemde bir sızıntı veya tıkanıklık olduğunu gösterir ve operatör ekranında kırmızı alarm olarak belirir. Havalandırma sistemi tünelin en ucuna temiz hava taşırken toz ve zararlı gazları tahliye eden devasa branda borularla çalışır. Lojistik zincirinin en önemli halkası MSY araçlarıdır. Bu özel tırlar tonlarca ağırlıktaki segmentleri tünel girişinden alıp makineye taşır. MSY araçları ayrıca vardiya değişimlerinde personeli, malzemeyi hatta acil durum ekiplerini tünelin derinliklerine hızla ulaştırmak için kullanılır. Bant kaydırma ünitesi makine ilerledikçe konveyör bandını ekleyerek uzatır. Bu işlem kazının durmaması için sürekli devam eden bir operasyondur. Kazılan toprak bu bantlar üzerinden bazen açık stok sahalarına, bazen de doğrudan kamyon yükleme istasyonlarına kadar hiç durmadan akar. Elektrik sistemi şantiyeden gelen 31,5 kV yüksek gerilimi backup üzerindeki trafolarla 400-690 volt seviyelerine düşürerek tüm sisteme dağıtır. Dev kablo tamburları makine ilerledikçe kabloyu kontrollü bir şekilde boşaltarak enerji sürekliliğini sağlar. Slurry TBM'lerdeki dev transfer pompaları aşındırıcı çamuru kilometrelerce öteye basar. Bu pompaların iç yüzeyleri özel seramiklerle korunur. Pompaların içindeki pervane ve plakalar malzemenin aşındırıcılığı nedeniyle periyodik olarak kontrol edilir ve aşınan parçalar anında değiştirilir. Wear Sensors, kesici kafanın ne kadar eridiğini kabine bildirir. Bu veriler bakım zamanını belirlemek için kritiktir. Hiperbarik bakım operasyonlarında personel aynadaki yüksek basınçla dengelenmiş odalara girerek disk değişimini elle gerçekleştirir. Bu operasyon sırasında hava basıncı suyun içeri girmesini engellerken personel dar alanda fiziken çok zorlayıcı bir işçilik sergiler. TBM montajı şantiye sahasında dev vinçlerle yapılır. Her bir parçanın doğru sırayla birleştirilmesi makinenin sağlığı için esastır. Montaj sonrası yapılan saha kabul testleri tüm sensörlerin, hidroliklerin ve motorların yük altında doğru çalışıp çalışmadığını onaylar. Deneyimli bir mühendis, makinenin çıkardığı sesten ana rulmandaki bir pürüzü veya kafadaki bir disk kırılmasını hemen teşhis edebilir. Kestirimci bakım algoritmaları, motor sıcaklıklarını ve tork dalgalanmalarını analiz ederek olası büyük arızaları günler öncesinden tahmin eder. Bu dijitalleşme, tünelcilikteki beklenmedik durma süresini minimize ederek projelerin zamanında bitmesine yardımcı olur. Kesici kafa kazarken erektör segmentleri dizer. Backup ise bu süreci besler. Bu muazzam senkronizasyon mekanize tünelciliğin kalbidir.
Bu dev fabrikayı ne kadar iyi tanırsanız, tünel projelerindeki verimliliğiniz ve güvenliğiniz o kadar yüksek olur. Evet, 3. bölümün sonuna geldik. TBM'in anatomisindeki merak ettiğiniz diğer detayları lütfen yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Gelecek bölümde bu dev makineyi nasıl sürdürdüğümüzü, operasyon ve kazı parametrelerini en ince detayına kadar konuşacağız. İlerleme hızı, tork yönetimi ve ayna basıncı arasındaki o hassas dengeyi tüm püf noktalarıyla ele alacağız. Kanala abone olarak ve bildirimleri açarak bu teknik seriyi destekleyebilirsiniz. Sizin görüşleriniz bizim için çok değerli. Unutmayın, mühendislik sadece inşa etmek değil, sistemi tüm detaylarıyla anlamaktır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.